Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle robadan bebek yeleği yapmak istemeyenler için arkadan başlamalı bir bebek yeleği göstereceğim. Bunun için şöyle bir bebe yünümüz ve 3,5 numara şişe ihtiyacımız var. Evet, ben şişime 55 ilmek attım. 35 diş haraşo ördüm. Yani 35 diş 70 sıra eder. 35 diş haraşo ördükten sonra şimdi sağda ve solda kol için artırmalar yapacağız. 20 ilmek artırma yapıyoruz. Bakın 1 2 şu araya giriyorum, 3 takıyorum, tekrar boşluğa giriyorum, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Bunu böyle atmak istemeyenler direkt ilmek de atabilir buraya. Şimdi haraşo olarak devam ediyoruz. Kolumuzun bir tarafını attık. Yeleğimizde sağ tarafın kolunu attık. Şimdi öbür başa gidiyoruz ve orada da 20 ilmek atacağız. Evet. Şimdi kolumuzun diğer tarafına yine aynı şekilde 20 ilmek atıyoruz. Şimdi tekrar bu attığımız ilmekleri haraşo olarak örüyoruz. Bakın yeleğimizin hem sağ tarafında hem sol tarafında 20'şer ilmek attık. 55 ilmeğimiz vardı. 20-20-40 ilmek daha şişimizde 90 ilmeğimiz oldu. Bu 90 ilmeği 20 diş haraşo olana kadar öreceğiz.
Evet, kola 20 ilmek attıktan sonra 20 diş haroşamı da ördüm. Şimdi şu ensede e, yaka kesimini yapacağız. Bunun için 95 ilmeğimiz vardı. Onun 36 tanesini örüyorum. 36 ilmeği ördüm. Şimdi tam şu arka ortada 23 ilmek keseceğim. Bu da 23. ilmeğim. Şimdi 36 ilmeğimiz kaldı. Bunu 12 diş olana kadar öreceğiz. Artık yeleğimiz de bu arada ayrıldı ikiye. Bu tarafı daha sonra öreceğiz. Şimdi tek önümüzü bitireceğiz. 12 diş haroşamızı örelim. Yaka için 12 diş haroşa ördükten sonra yaka için ilmek atacağız. Şimdi sadece bu tarafı 12 diş olana kadar öreceğiz arkadaşlar. Ben yaka kesiminden sonra 12 diş haroşamı ördüm. Şurası kolumuz. Şimdi ön yaka için buraya ilmek atıyoruz. Ee, 28 tane ilmek atacağız. 1 2 3 4 5 6 7 28 28 haroşayı da 28 ilmeği de 3 diş haroşa olana kadar örüyoruz.
28 ilmek atmıştık. Şimdi bu tarafa yeleğimizi katlayınca böyle görünüyor arkadaşlar. 3 ilmek örüp ilik açacağız. Üç ilmek ördüm. Artırıyorum. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. İliğimiz açılmış oldu. Şimdi 12 diş burayı ördük. 3 diş de burayı ördük. 15. Kolumuzun diğer yarısında 20 diş haroşamız vardı. Yani bir 5 diş daha haroşayı böyle bu şekilde gidip geleceğiz. Bu tarafı da 20 dişe tamamlayacağız. Şu yarıya kadar 20 diş yapmıştık. Yarıdan sonra yine 20 dişim oldu. Şimdi kol tarafından şu artırdığımız 20 ilmeği kesiyoruz. Yirmi. Geri kalan ilmeklerimizi örüyoruz. İliklerimizi her 9-10 dişte bir açabiliriz. Onu unutmayalım bir taraftan. Şimdi yeleğimizin şöyle göstereyim. Bir tarafı bitti arkadaşlar. Şurası kolumuz. Bu tarafta yakamızın olduğu yer. Şimdi 35 diş haroşa örmüştük arkada. Ön tarafı da kol kesildikten sonra yine 35 diş yapıp bitireceğiz. Diğer öne de yine 12 sıra haroşamızı öreceğiz. Daha sonra diğer önde 28 ilmek atmıştık. Bu sefer 10 ilmek atacağız. Şu yakadan itibaren 20 diş olduktan sonra yine kolumuzdaki 20 ilmeği keseceğiz. Ve 35 diş örüp bitireceğiz. Evet, örgümüzün diğer tarafını da ördüm. Bu tarafa da 10 ilmek attım. Yine aynı şekilde 35 sıra haroşamı yapıp bitirdim. Şimdi dikmesini göstereceğim arkadaşlar. Bu tarafını diktim ben. Dikerken şu kolun yarısını ön yüzden dikiyoruz. Yarısını ters yüzden. Yani şimdi yeleğimi çevirdim. Yeleğimizin ön tarafından başlıyoruz.
Kolumuzun ucu kıvrılacağı için bu kıvrıldığı zaman arka yüzde kalacak. Evet, şöyle yarısını diktim. Şimdi tersini çeviriyorum. Diğer yarısını da normal ters tarafından dikiyorum. Evet, daha sonra da yanını dikeceğim. Yeleğimiz bitmiş olacak. Yeleğimizin dikişlerini yaptım ben arkadaşlar. Bakın şu vaziyette. Düğmelerini de diktim. Bu yelek özellikle 0 aylık bebeklere çok rahat, yakası geniş olduğu için çok rahatlıkla giydirilebilecek bir yelek. Şöyle. Kollarını da şöyle kıvırıyoruz. Şimdi şu kısım boş. Buraya yani yeleğimizin bir tarafı dar bir tarafı geniş olduğu için şu kısım biraz boş. İsterseniz buraya iğne ile bir iş yapabilirsiniz. Hazır apliklerden alıp dikebilirsiniz. Ben de hazır bir iki çeşit süsüm var. Onlardan dikmeyi planlıyorum. Evet, şöyle birkaç çeşit hazır keçeden yapılmış süslerim var. Bunları şöyle, yani kendi tercihinize göre dikebilirsiniz. Bir tanesini beraber dikelim. Şöyle bir tanesini şuraya yerleştireceğim. Evet, bakın şöyle zevkinize göre herhangi bir süsle süsleyebilirsiniz. Şuraya diktim bir tane. Diğerlerini de dikeceğim. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.